Narlıdere'den İzmir'e, şehire, merkeze bir yol alıyoruz. Otobüste gidiyoruz. Üstümüzde bir üniforma var. Sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Bir baktık, oturmuşuz tabii ki. Bir baktık, yaşlı bir dede geliyor. Yaşlı dede geldi, yaklaştı. Tabii biz kalkacağız, ona yer vereceğiz. Kalktım, ona yer verdim. Yaşlı dede kolumdan böyle bir sertçe tuttu, sıktı. Otur evladım dedi. Ben yine oturmadım, yine kalktım. Oğlum sana otur dedim. Ee, Yine kalkınca dedi ki, oğlum senin üstüne giydiğin üniforma 15 yaşlı bir çocuğun üniforması değil. Sen 2000 yıllık Türk askerinin üniformasını giyiyorsun ve sen benden çok daha yaşlısın. Ben senden gençim, sen benden daha yaşlısındır. Ve biz size yer vermeliyiz. Bu beni çok etkilemişti. Yani orada bir Türk insanının üniformaya ne kadar değer verdiği, askerine ne kadar değer verdiğini ben orada anlamıştım. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği her geçen gün daha fazla büyüdü. İkinci Karabağ Savaşı'nda büyük bir zafer kazanan Azerbaycan ordusunun arkasındaki en büyük güç Türkiye oldu. Türk İHA SİHA'ları bu savaşın seyrini değiştirdi. Türk'ün kalı bükülmez, Türk'ün beli eğilmez. Bir kere kalkan bayrak, bir daha yere yenmez. Azerbaycan bölünmez, Azerbaycan eğilmez. Bir kere kalkan bayrak, bir daha yere yenmez. Ve şimdi anlıyorum ki neden Türk insanı, Türkiye insanı kendi ordusunu seviyormuş. Çünkü Türkiye'nin ordusu onlara bir zafer bahşetmişti. Ve bugün bizim Azerbaycan insanı da ordusuna aynı saygı ve sevgi gösteriyor. Çünkü ordusu ona bir zafer elde edip ve ona sunmuştur. Ermenistan'ı başarısızlığa uğratan Azerbaycan ordusuna yakından bakalım. Ben Sümeyye Palta. Modern orduları sizler için hazırlıyorum. Kısa sürede gösterdiğiniz büyük ilgi bizleri çok mutlu etti. Daha büyük başarılar için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. GZT YouTube kanalına abone olmanız ve bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz en büyük motivasyon kaynağımız olacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkileri çok derin. Ancak askeri işbirliğinin en önemli adımı 15 Eylül 1918 yani Bakü'nün kurtuluşuna dayanıyor. Zor dönemler geçiren Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan Türklerinin yardımına sessiz kalamadı. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü Rus Taşnak İttifakı'nın baskısından kurtarmak için harekete geçti. Osmanlı'nın bu desteğinden bahsederken kardeş Azerbaycan halkının Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye verdiği desteği de hatırlatmamız gerekiyor. Sovyetler Birliği dağılınca 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti ve Türkiye'de bu bağımsızlığı ilk tanıyan devlet oldu. İki ülke arasında bütün alanlarda olduğu gibi askeri alanda da yeni bir dönem başladı. Ordu kuruculuğuna en çok kıymet ayıran, en çok değer veren, bilen, Umumi Lider Haydar Aliyev ile başlayan, şu anda da Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan İlham Aliyev ile devam eden ordu kuruculuğuna verilen kıymettir. Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı olan Dağlık Karabağ bölgesini kendi topraklarına katmak istiyordu. Azerbaycan bunu kabul etmeyince bir işgale koyuldu. 1988'in Şubat ayında başlayan 1. Karabağ Savaşı 1994'e kadar devam etti. 1 milyona yakın kişi yerinden yurdundan oldu ve 600'den fazla Azerbaycan Türk'ü katliama uğradı. Kılık kıyafeti bile yoktu. Ayakta sivil ayakkabı, altta pantol farklı, üstte mont farklıydı. Bir tane örnek vereyim. Hocalı'da 26 Şubat'ta Hocalı katliamını, soykırımını töretenlere karşı mücadele eden, eli silah tutabilecek 136 tane erkek nüfus olmasına rağmen bu 136 kişinin kullanabileceği 32-33 tane silahı var. Düşünebiliyor musunuz? Bu noktada Rusya'nın da Karabağ'da Ermeni nüfusunu artırdığını göz ardı etmememiz gerekir. Şuşa'da da nüfus dengesi Ermeniler lehine değişmiş ve bölgedeki Ermeni nüfusu 100 yıl içinde 3 kat artmıştı. Ermeni gönüllü alayları Azerbaycan hedeflerine saldırılar düzenleyerek Şuşa'yı aldı. Gence, Berde, Terter füzelerle vurulurken Azerbaycan halkı Ukrayna halkının yaptığı gibi devletini, toprağını, coğrafyasını, bahçesini terk etmemiştir.
Aradan 26 yıl geçtikten sonra 1 Eylül sabahı Ermenistan Dağlık Karabağ'a bir kez daha bombalar yağdırdı. Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan buna karşılık verdi ve 10 gün sonra Şuşa'yı da aldı. Ardından yapılan barış anlaşmasıyla Azerbaycan işgal edilmiş diğer topraklarını da aldı. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla ya da zırhlı araçlarla şehre girmesini bekleyen Ermeni ordusu savunma hattını meşe ormanlıklarla ve kayalıklarla çevrili karayollarına kurmuştu. Ama Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın bu zaafını yakaladı. Türkiye'de özel kuvvet eğitimi alan yaşma timleri kayalık ve derin vadilerden şehre girdi. Timler o kadar sessizdi ki kimsenin ruhu duymamıştı. Hatta bazı mevzilerdeki Ermeni askerler bıçaklarla etkisiz hale getirildi. Ermeni generaller nasıl şehrin içine sızmışlar, dünyadan haberimiz olmamış diyerek bölgedeki komutanları eleştirdi. Ama bu da artık fayda etmeyecekti. Çünkü Şuşa artık Azərbaycanındı. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Çok kısa bir tarihte çok büyük kahramanlık hikayeleri var. Yani kendi üstüne ateş toplamayı isteyen askerden tutun da elinde sadece bıçağı kaldı. 1. ve 2. Dağlık Karabağ Savaşları'nda büyük başarılar sergileyen Polat Haşimov ve Mübariz Ağa Kerimoğlu İbrahimov Azerbaycan Ulusal Kahramanı ilan edildi. Birçok aile çocuklarına bu isimleri verip kahramanlıklarını unutulmaz kıldı. Mahkum araziden o Şuşa'nın tepesine çıkmak, o 3 renkli bayrağı sonsuza kadar oraya dikmek her babayiğidin harcı değildir. 2010'da Bakü'de imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasıyla iki ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün korunmasının gerektiği durumlarda işbirliği yapılma kararı alındı. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi verilerine göre 2010-2014 yılları arasında 4 milyar 353 milyon dolarlık silah ve mühimmat alan Azerbaycan, dünyada en çok silahlanan 18. ülke oldu. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri ihracatında ise 77 milyon 195 bin dolarlık satış ile Azerbaycan 5. sırada yer aldı. Ermenistan da son zamanlarda savunma bütçesini artırdı. Öyle ki yıllık 632 milyon dolar civarında harcama yapıyor. Savunmaya en çok pay ayıran ülke 770 milyar dolarla tahmin ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri. Azerbaycan ve Türkiye ordusu 2019'da 13 ortak askeri tatbikat yaptı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan hemen önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordusunu küçük ölçekte Türk ordusu şeklinde reforme edeceklerini açıklamıştı. Kısa bir süre sonra Azerbaycan, ordusunu Sovyet sisteminin ağır piyade ve zırhlı birliklerden oluşan yapısından kurtarmak için adımlar attı. Müttefiki Türkiye'nin de desteğiyle NATO benzeri bir yapı için çalışmalar yürüttü. Nitekim hantal yapı, yerini profesyonel, hızlı ve teknolojik bir orduya bıraktı. Askeri okulların kurulmasında da özellikle Ümumi Liderimiz Heydar Aliyev döneminde birçok Türkiye'den subay heyetleri geldi ve onların da burada kendi tecrübelerini Azerbaycan okullarında da paylaştığını yakinen gördük. Bütün bunlar tabii ki gelecek büyük, güçlü bir ordunun kurulması için önemli bir unsurdur. Türk ordusunun zor şartlarda görev yapabilen komandoları her türlü zorlu coğrafya ve şartlarda savaşabiliyor. Azerbaycan ordusundaki komandoların çoğu da Türkiye'de eğitim aldı. Bizler Türkiye'de askeri okullarda o aldığımız bilgilerle, donanımlarla ve bununla yanaşı aynı şekilde orduya sevgi ve saygı ve çünkü bir ordusunu sevmeyen insanlar yarın başka ordularının çekmelerini yalamak mecburiyetine kalırlar. 5 mıntıkada komando birlikleri oluşturan Azerbaycan ordusu böylece gücüne güç kattı. Yakın zamanda Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin kullandığı yerli yönetim ve bilgi sistemleriyle sınır birliklerinin kullandığı ikaz ve yönetim sistemlerinin Azerbaycan ordusuyla entegre edilmesi de planlanıyor. Çok namlulu roket atar TR-300 kasırga ve 122 mm topçu roketi Sakarya'dan Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Azerbaycan'da şu an uzak menzilli roket sistemleri var. Ama bu süpersonik daha da uzak menzilli sistemler şu an mevcut değil. Ama mevcut Azerbaycan'da olan 300 kilometre, 150 kilometre, 70-90 kilometre mesafelerde görev icra edebilecek roket sistemleri var. Ben özüm de ayrıyeten Roket Tugay Komutanı yardımcısı olduğum için bu konuları biliyorum. Ama bahsettiğiniz daha da işte 1000 kilometrelerle görev icra edebilecek roket sistemleri Azerbaycan'da şu an mevcut değil. Var. Azerbaycan'ın Tayfun'u var. Azerbaycan'ın Tayfun'u, Türkiye'nin Tayfun'u Azerbaycan'ın Tayfun'udur. O da Şuşa beyannamesiyle tescillenmiştir. Bunların dışında Azerbaycan, Turna Hedef Uçak Sistemini, Şahin Göz Elektrooptik Keşif ve Gözetleme Sistemini, Sarp ve Muhafız Uzaktan Kumandalı Atış Sistemini, Piton Termal Görüş Sistemini, İHA Savar Sistemlerini, AFOS Topçu İleri İzleme Simülatörünü,
Bora 12 keskin nişancı tüfeğini, Otokar zırhlı personel taşıyıcısını, Engerek özel operasyon aracını, Son B1 seyir füzesini, UMTAŞ ve OMTAŞ orta ve uzun menzilli tank savar füze sistemlerini de Türkiye'den alıyor. 2,5 milyar dolara yaklaşan yıllık askeri bütçesiyle Azerbaycan şu anda Güney Kafkasya'da lider ülke konumunda. Azerbaycan'ı yalnız başına değerlendirmemek lazım. Azerbaycan Türkiye olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'yi de Türkiye artı Azerbaycan değerlendirmek lazım. Uzun yıllardır savaşta olduğu Ermenistan'ın askeri bütçesi ise 500 milyon dolar civarında. ABD'li araştırma şirketi Global Firepower'a göre Azerbaycan ordusu dünya sıralamasında 64 numara, Ermenistan ise 111. numarada yer alıyor. İki ülkenin askeri gücünü kıyaslayacak olursak, Azerbaycan'ın 67 bin aktif askeri personelinin, Ermenistan'ın ise 45 bin aktif askeri personelinin olduğunu görürüz. Ermenistan ordusunun arkasında Rusya, Fransa ve birçok batılı devletler vardır. Ve bu rakamlar bir anda değişebilir. Azerbaycan'ın 665 tankı, 1637 zırhlı aracı ve 740 topçu sistemi bulunuyor. Ermenistan'ın ise 529 tankı, 1000 zırhlı aracı ve 293 topçu sistemi bulunuyor. En önemli kuvvet çarpanlarından birisi Alparslan Yarbayı'nın da mensubu olduğu hava savunma sistemleridir. Yani hava savunma sistemi olarak dünyadaki ülkeler arasında ve dünyadaki silahlı kuvvetler açısından baktığımız zaman Azerbaycan ordusu bir kuvvet çarpanı olarak öndedir. Hava kuvvetlerinde Azerbaycan'ın 13 çok fonksiyonlu uçağı, 5 savaş uçağı, 11 bombardıman uçağı ve 75 savaş helikopteri bulunuyor. Ermenistan'ın 13 bombardıman uçağı ve 42 savaş helikopteri bulunuyor. Deniz kuvvetleri tabii ki Hazar Denizi'nden kaynaklı kapalı bir deniz olması ve ordunun mevcut deniz tehditleri göz önünde alındığı zaman kendi kendine yeterlidir. Fakat daha da geliştirilmeye muhtaçtır. Bu yönde de Hazar'da da en güçlü donanmaya sahip olmak için Azerbaycan bu konuyla ilgili de ciddi eğilimleri vardır ve Türkiye ile beraber Milgem dahil olmak üzere, sahil güvenlik botları dahil olmak üzere deniz kuvvetlerini de modernize etme çalışmaları var. Türkiye silah satışıyla Azerbaycan'a tüm bu süreçlerde destek oldu ama Rusya ve İsrail de askeri alanda Azerbaycan'ın ana tedarikçileri oldu. Askeri harcamalarla ilgili araştırmalar yapan Stockholm International Peace Research Institute'e göre Azerbaycan sadece 2018'de İsrail'den 236 milyon dolarlık, Rusya'dan 53 milyon dolarlık ve Türkiye'den 6 milyon dolarlık askeri araç ve malzeme aldı. Azerbaycan ordusu tarihindeki en büyük silah anlaşmasını İsrail ile yapmıştı. İsrail Aerospace Industries askeri sanayi şirketi, Azerbaycan'a 1.6 milyar dolarlık insansız istihbarat uçakları ve hava savunma sistemleri sattı. Ayrıca İsrailli askeri uzmanlar yeni silah sistemleriyle çalışmayı öğretmek için Bakü'ye gitti. Ordusunun haberleşme ve uydu sistemlerini de yenileyen Azerbaycan, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi Aselsan'la akıllı mühimmatları ve drone savarlar geliştirdi. Ayrıca Roketsan'la da güdümlü topçu roketleri ve 120 kilometre menzili olan roket sistemleri Kaplan balistik füze fırlatıcısı satışı için 244 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı. Türkiye'den alırken, Aselsan'dan bu vasıtaları alırsan iç rahatlığıyla alabiliyoruz. Niye? Çünkü netice itibariyle Türkiye'yi biz kendimiz olarak görüyoruz. Nece ki Türkiye bizi Azerbaycan'ın kendi vatanı gibi görüyor. 26 Haziran 2019'da Azerbaycan ordusunun kuruluş yıl dönümü töreninde İlham Aliyev, 16 yılda askeri harcamalarının 15 kat arttığını açıkladı. Bunların içinde Türkiye'den de ithal edilen ya da Türkiye ile birlikte üretilen askeri malzemeler, gelişmiş silahlar ve tüfekler de vardı. Aynı yıl Azerbaycan Türk üretimi İHA ve SİHA'lara da ilgi duymaya başladı ve Türkiye'den ithal ettiği Bayraktar SİHA'larıyla 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda tarih yazdı. Bu silahlı hava araçları dünyanın en üst düzeyinde olan araçlardır ve onların Azerbaycan ordusunda olması bizim ordumuzu böyle derecede güçlendirmiştir. Bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının çok da büyük olmamasına da getirip çıkardı. Ona göre bu mükemmel teknoloji, intellektual məhsul Türkiye halkının potansiyelini gösterir. Ve biz o ülke ki Türkiye kimi bizim müttefikimiz var. Biz çok mutlu ülkeyiz ki bizim Türkiye kimi müttefikimiz var, kardeşimiz var. Zaferin ardından Türk yapımı İHA ve SİHA'lar dünya gündeminde de yer aldı. Bayraktar TB2 aslında Karabağ zaferini Türk dünyasına hediye ederken Azerbaycan ondan sonra
bu zaferin en temel faktörlerinden ve kuvvet çarpanları ve belirleyicisi Karabağ zaferine de mührü vuran Bayraktar TB2 ile özel kuvvetlerin o cengaver askerleri olmuştur. Bu savunma sanayisi konusunu bugün biz rahatlıkla kalkıp da bir Rusya'yla, Amerika'sıyla, Fransa'sıyla hatta İsrail'iyle yapamayız yani. Çünkü netice itibariyle özde bir olmamız, yani bir kökten, bir soydan gelmeyimiz olabilir. Biz ayrı ayrı devletleriz ama netice itibariyle bir millet. Bu arada Azerbaycan ordusu yeni tip insansız hava araçlarının seri üretimine başladı. İnsansız hava araçlarının adı İTİ Kovan oldu. Şimdi biz gösterdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları Karabağ zaferi sırasında İran basınında Azerbaycan karşıtı yazılar çıkmaya başladı. Ayrıca Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderiliyordu. Savaş sonrası Azerbaycan, ne bölgede kurulması önerilen 3+3 platformuna İran'ın dahil olmasına karşı çıktı, ne de Zengezur koridorundan faydalanmasına engel oldu. Hatta Azerbaycan anakarasıyla Nahçıvan arasında İran üzerinden yeni bir köprü yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Hudaferin Köprüsü'nü ziyaret ederken Azerbaycan, İran sınırını dostluk sınırı olarak tanımladı. İran ise kendini Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden en çok zararla çıkan taraf olarak gördü, Azerbaycan karşıtı politikasını da Ermenistan'a olan desteğini de sürdürdü. Ayrıca Azerbaycan toprakları işgal altındayken hiçbir askeri tatbikat yapmayan İran, son 2 yılda Azerbaycan sınırında 3 askeri tatbikat yaptı, Azerbaycan-Türkiye müttefikliğine karşı Ermenistan'ın yanında olduğunu mesajını verdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın İran sınırında yaptığı kardeş yumruğu tatbikatı Ermenistan'ı, Yunanistan'ı ve İran'ı harekete geçirdi. Azerbaycan ordusu olan yerde Türk ordusu olan yerde Azerbaycan ordusu var diyen Prezident İlham Əliyev'in verdiği mesajların bugün real mənzərəsinə şahidlik ettik. Qardaş yumruğu adı altında Azerbaycan ve Türkiye orduları birgə vahid gücünü nümayiş ettirdiler. İran medyası bu tatbikatı Ekim'de Azerbaycan sınırında yaptığı tatbikata karşılık gördü ve İran devrim muhafızlarına bir mesaj olarak haberleştirdi. Karabağ zaferiyle gösterilen birlikteliği pekiştirmek isteyen Azerbaycan, Türk ordusu modeline geçiş için son olarak Türkiye'den bir isim transfer etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı olarak atandı. Bahtiyar Ersay'ın profilini de yarın Gazete YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İki ülke arasında sürdürülen askeri işbirliklerinin önümüzdeki dönemlerde daha fazla olması bekleniyor. Bazı stratejistler bu kapsamda iki devlet tek ordu düzenine geçileceğini söylüyor. Her zaman bir ifade vardır Azerbaycan'la Türkiye için. Tek millet, iki devlet. Ben diyorum ki tek millet, iki devlet ve bir ordu olarak biz birleşip ve gelecekte bunun da devamında bir Turan ordusu kurmakla hem yurtta sulh, dünyada sulh, cihanda sulh prensiplerini ortaya koymuş olacağız. Özü Türk olan, Türk esaslı devletler artık Türk'üm diyebiliyor. Ve onlar artık farkındadır ki bir Turan ordusu kurmanın bir zamanıdır. Zaman, devir o zamandır. Ne kadar hızlı çalışırsak o kadar azdır. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile modernleşen ve Türkiye'nin desteğiyle profesyonelleşen Azerbaycan ordusu şu anda bölgedeki en güçlü ordu durumuna geldi. Her bölüm farklı bir ülkenin ordusunu incelediğimiz Modern Ordular serisinde bu bölüm Azerbaycan ordusunu anlattık. Bir sonraki içeriğimizde hangi modern orduyu görmek istersiniz?